Arkadaşlar bugün inceleyeceğimiz ev kanaldaki 50 küsürüncü model evimiz olacak. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki şimdiye kadar çektiğim hiçbir model beni buraya kadar etkilememişti ve heyecanlandırmamıştı. Bunu çok açıkça söylüyorum. Ev 70 metrekare net oturum alana sahip. Net 70 metrekare 2+1 800 metrekarelik bir arsanın içerisinde müthiş bir planlama ve estetikle yapılmış bir ev arkadaşlar. İçini gezerken de umuyorum ki benim aldığım keyfi duyarsınız ve diğer evlerden daha fazla bu evden nasıl etkilenmiş olduğumu siz de görürsünüz arkadaşlar. Şimdiye kadar birçok ev izlemiştik. Ancak bu evde farklı bir şey hissediyorum. Onu da bilmiyorum ne olduğunu. Gerçekten çok olumlu duygularla çektiğim müthiş bir ev olacak arkadaşlar. Evin şu anda dış tarafındayız. Evin üst tarafı demiş olduğum gibi net 70 metrekare artı 12 metrekarelik şuradaki verandadan oluşuyor. Alt tarafında da yine depo şeklinde, eski tabiriyle kömürlük şeklinde kullanılacak. Aynı zamanda malzemelik veya çalışma alanı olarak da değerlendirilebilecek bir bölüm yer alıyor. Ev arsası itibariyle çam ormanının hemen önünde olduğu için biraz meyilde kalmış ve bu durumu aslında avantaja çevrilmiş. Yani normalde meyilli arsa pek sevilmez, tercih edilmez. Ancak bu durum avantajlı hale getirilmiş ve içerideki malzemelik ona göre dizayn edilmiş. Evin estetiğine daha da fazlasını katmış bu meyil. Ben açıkçası çok beğendim bu yönünü. Arka tarafı doğrudan çam ormanlarına yaslı ve şu şekilde meyilli bir şekilde depo alanı da düşünülmüş durumda. Evin ön tarafından görünümünü bakıyoruz şu anda. Evin inşasında tek bir ağaç bile kesilmemiş. Adeta eve farklı bir manzara katmışlar. Evet, şu anda ön taraftaki cumbayı görüyoruz. Çok geniş bir cumba, çok geniş bir seyir alanı sağlıyor. Yine yan tarafında da cumbanın devamında geniş pencereler tercih edilmiş ve gerçekten içeride aydınlık ve ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyor arkadaşlar. Evin hemen ön tarafında yaklaşık 2,5 metre civarında bir yükseklik ve alt tarafta depo alanı olması için bu şekilde terasa çıkan merdivenler bulunuyor. Evin yan tarafında, hemen alt tarafında depo alanı demiştik. Şimdi bu depo alanına bakalım. Antresit PVC'lerle kapısı yapılmış durumda. Bakın arkadaşlar, burası gayet geniş bir kullanım alanı sağlıyor size. Bu tarz evleri ben tavsiye ediyorum. Yani alt tarafında yüksek böyle alan oluşturduğunuz zaman, yani bütün şofbeninizden su arıtma cihazınıza kadar bütün her şeyinizi bu yükseklikte değerlendirmeniz mümkün oluyor. O kadar faydalı oluyor ki yani kendi oturumun alanınızda yukarıda evde otururken kesinlikle ortalıkta saçılı bir şey kalmıyor arkadaşlar. Bütün ihtiyaçlarınızı burada kendiniz karşılamış oluyorsunuz. Yukarıda dağınıklığı önlemiş oluyorsunuz. Bence ev yaptırılırken bu şekilde yüksek yaptırılmalı ve altında depo alanı oluşturulmalıdır arkadaşlar. Duvarlarda betopanların arasında densitesi yüksek izocamla kapatılarak ısı yalıtımı üst seviyeye çıkarılmış durumda. Bu evde halihazırda oturuluyor. Hatta 10 yılın 12 ayında oturulabilecek şekilde yapılmış bir ev. Isı ve ses yalıtımı bu şekilde yapıldığı zaman gerçekten konfor alanınızı arttırmış oluyorsunuz. Şimdi bacayı da gördüğünüz üzere ve tütüyor da. Şu anda içeriye girdiğimizde sobayı ve içeriği ne kadar ısıttığını da görmüş olacağız arkadaşlar. Burası da evimizin arka tarafı. Bu şirin evin paçalı çatısındaki çıkıntıyı da görüyorsunuz. Gerçekten sanatsal bir dokunuş gibi duruyor. Ön taraftan baktığınız zaman da çift paçasıyla bence çok şirin bir görünüm kazanmış durumda. Aydınlatma lambaları, ledler, bunlar sağlanmış durumda. Karolajlı PVC'ler Viner'den yapıldı. Viner marka yani. Ve renkleri de moda rengimiz olan antresit olarak tercih edildi. Bağlantı noktalarındaki işçilik detaylarını görmeniz için burayı da çekiyorum. Merhabalar. Evet arkadaşlar, misafirimiz ne yaptığımızı
çok merak etmiş durumda. Şimdi evin iç tarafına doğru gidiyoruz. Evin kızının da görüntüsünü almadan geçemiyorum arkadaşlar. Bu kızımızın adı Pitu'ymuş ama benim böyle bir kedim olsa adını Şişman koyardım. Kızımızı çekmeden geçemiyorum maalesef. Ön taraftaki geniş cumba ve depoyu aydınlatması için sinekliği takılmış olan pencereyi görüyorsunuz. Buralarda yine sürgülü şekilde yapıldı. Açılır kapanır yapılması mümkün ancak bunu tavsiye etmiyoruz. Alandan tasarruf sağlanması için sürgülü olması her zaman daha kullanışlı oluyor. Yukarıdaki estetik çatı detaylarını ve tavan arasındaki boşluğu da görüyorsunuz. Burası 12 metrekarelik teras arkadaşlar. Bu tarz bir ev yaptırırken mutlaka terasını geniş ve havalı tutmanızı tavsiye ediyorum. Yani bu bölümde çok fazla vakit geçirildiği için büyük bir teras yaptırmak çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Burada 12 metrekarelik gayet yeterli büyüklükte ve kare şeklinde teras mevcut. Şimdi oraya çıkalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gri renkli bir seramik tercih edildi. Yanda antrasit renkli şeyleri görüyorsunuz. Trabzanları görüyorsunuz. Gayet havalı görünüyor bence. Şu şekilde terası görüntülüyorum. Bakın arkadaşlar. Şurada da yine yansımalı, hafif yansımalı füme renkli cam mekanları görüyorsunuz. Terası bu şekilde daha havalı gösterebilirsiniz. Bu renk gerçekten gayet hoş görünüyor. Bu açıdan da terası gösterelim. Bu taraflarda bakın cumbanın dışında, ki geniş bir cumba olmuş bu. Standardın üstünde bir cumba olmuş. Bu cumbanın dışında gördüğünüz gibi sineklikleri yapılmış. Sürgülü. Salonun pencereleri devam ediyor. Girişteki kapı dahil camla yapıldı ve içeriye inanılmaz ferah bir ortam sağlıyor arkadaşlar. Bu açıdan da terasa bakalım. Bakınız gayet yeterli büyüklükte 12 metrekarelik, her şeyin, masanızın, koltuğunuzun rahatça sığabileceği bir teras alanından bahsediyoruz. Terasta sarı renkli spot lambalar ve yukarıda yine gün ışığı renkli spot lambaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu lambalar tamamen evin etrafını da saracak şekilde monte edildi. Emirhan Prefabrik'in yapmış olduğu bu ev diğer evlere nazaran beni daha fazla heyecanlandırdı arkadaşlar. Keyifle içerideki çekime devam ediyoruz. Girişteki kapı yine antresit ve karolajlı bir kapı oldu. Hemen içeriye geçiyoruz. Zeminlerde laminat parke ve altında izolasyonu sağlayan şilteler, yani elyaf şilteler ve izolasyon malzemeleri kullandı. Trend rengimiz olan açık kapuçino tarzında rengimiz tercih edildi arkadaşlar. Girişte sol tarafta hanımların daha fazla merak ettiği mutfak dolabı bölümünü görüyorsunuz. Geniş bir mutfak dolabı tercih edildi ve dış tarafında da rengarenk, sıra dışı bir renk yapıldı arkadaşlar. Genelde düz beyaz yapılıyor bu tür yapılar, biliyorsunuz. Alt tarafta U tezgahın diğer ucu ve mobilyanın bu taraftaki bölümünü görüyorsunuz. Bunlar size ek bir alan sağladığı gibi bunun haricinde mutfağı da kendi içerisine kapatıp sanki kapalı mutfakmış gibi bir hava vermiş oluyor arkadaşlar. Mutfak dolabını yakından görüyoruz. Arkadaşlar mobilyaya yakından bakıyoruz. Bu değişik, daha önce hiç görmemiş olduğum renk tercihi MDF ile yapılmış durumda. Üstünde siyah düz bir kulp bulunuyor. Arka tarafta yine 3 boyutlu küçük tuğla desenli seramiği görüyorsunuz. Zeminde de mermer tercihi yapıldı. Ankastre setimizi de görebilirsiniz. Beyaz renkli krom beyaz ankastre seçimi. Giriş tarafında hemen sağ tarafta salon bulunuyor arkadaşlar. Şu şekilde genişten salonu göstereyim size. Çok ferah bir ortam var. Yukarıda çok sayıda led lambayla aydınlatma sağlanıyor. Mutfağın hemen sol tarafında PVC doğramayı görüyorsunuz arkadaşlar. Beyaz ve antresit rengi gerçekten birbiriyle çok uyumlu. Bu evde dediğim gibi 12 ay kalınabilecek bir ev. Normal sobası da kurulmuş bir ev arkadaşlar. Bu sobada
çok rahatlıkla, şu an hatta bayağı sıcak içerisi, çok rahatlıkla evi ısıtmaya yetebilecek bir soba arkadaşlar. Çok az miktarda odun yanmasına rağmen işte izolasyon farkıyla evin ısınması çok daha kolay bir hal alıyor. Yüksek boylu ve ince uzun karolajlı pencere tercihi yapıldı. Bu şekilde eve estetik dokunuşlar yapıldı arkadaşlar. Bizi bugün kabul eden Kadir Hoca'ya teşekkür ediyoruz bu arada. En son hocam size soracağız, memnun musunuz değil misiniz diye fikrinizi alacağız inşallah. Burada değerli eşiyle birlikte kahve köşesinde Cumban'ın önünde gerçekten ikinci baharı yaşayan Kadir hocamıza bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz arkadaşlar. Rica ederim. Şimdi diğer odaya geçiyoruz. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz canlı kedi. Büyük olduğuna bakmayın. Bu bir kedi arkadaşlar. Yemin edebilirim ama ispatlayamam. Evet arkadaşlar, şu anda mutfak ve salon bölümünden evin iç tarafına doğru geçiyoruz. Direkt karşımızda tuvalet, banyo var. Sol ve sağ tarafta yatak odası ve diğer oda bulunuyor. Önce yatak odasına bakıyoruz. Girişte standart beyaz Amerikan panel kapı tercihi yapıldı. Şık ve güzel bir model. Sade bir model. Odanın büyüklüğü gayet yeterli. En büyük boy gardırop ve hatta 2 tane gardırop ve bunun yanında büyük boy bir yatağın çok rahatlıkla sığabileceği bir oda genişliği söz konusu. Bakın şu şekilde göstereyim. Gerçekten çok yeterli bir alan sağlıyor size. Duvarlardaki izolasyon sayesinde ve zemindeki izolasyon sayesinde tek bir sobayla, ki çok büyük değil bu soba, tek bir sobayla çok rahatlıkla bu odayı da ısıtmış durumda. Gayet sıcak durumda arkadaşlar şu anda. Koridorun sağ tarafında simetrik şekilde diğer oda var. Yine aynı şekilde renk ve desende kapı tercihi yapıldı. Bu oda çok şık arkadaşlar. İki tarafında çok büyük boyda antrasit, PVC doğrama, sürgülü pencereler tercih edildi. Karolajlar ayrı bir güzellik katıyor. Bakın arkadaşlar, çok geniş ve doğrudan çam ormanlarına bakan bir pencere tarzından bahsediyoruz. Şu şekilde görmenizi istiyorum. Emirhan Prefabrik yapmış olduğu bu evlerde PVC'lerde genelde Wiener marka kullanılıyor. Ancak siz isterseniz bildiğiniz başka markayı da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Odanın genişliğini buradan da gösteriyorum. Evet, şimdi banyoya geçiyoruz. Banyoya bakıyoruz. Banyo tuvalet bölümünde siyah çerçeveden yapılmış geniş bir duşakabin görüyoruz. 120'ye 120 santimlik bir duşakabin arkadaşlar. Zeminden yukarıya kadar yine yeşile yakın bir renk tonuyla seramik tercih yapılmış. Tepeye kadar devam ediyor. Alçıpan ve plastik malzemeler yukarıda da aynı şekilde devam ediyor. Bu tarafta çok geniş bir dolap, çok geniş bir mobilya, yani enli anlamında enli bir mobilya. Çamaşır makinesiyle aynı genişlikte yapılmış. Bazı mobilyalarda bu biraz daha içeride kalıyor arkadaşlar. Ben bu şekilde enli mobilya yaptırmanızı tavsiye ederim. Çamaşır makinesiyle bütün oluşturması daha estetik bir görüntü oluşturuyor. Burada da yine standart banyo mobilyası değil, farklı bir tercih yapılmış. Estetik bir mobilya ve aynı zamanda bir tık diğer mobilyalardan daha üstü arkadaşlar. Batarya ve ayna seçenekleri de yine aynı çizgide. Duşakabin 120'ye 120'lik duşakabin tercih edildi. Yukarıda yağmur efektli başlık ve diğer parçalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Yine penceresi buranın da antrasit renginde seçildi. Bu arada tavan yüksekliği de normal evlere kıyasla bir tık daha fazla arkadaşlar. Arkadaşlar, Emirhan Prefabrik'in yapmış olduğu bu tarz bir evi siz de yaptırmak isterseniz diye açıklamalar bölümünde iletişim bilgilerini paylaşıyorum. Buradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz ya da doğrudan arayarak bu evin aynısını veya kafanızda tasarlamış olduğunuz evi yaptırabilirsiniz. Bunun tasarımını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abonelik ve paylaşma anlamında, like anlamında desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Eğer bu evi beğendiyseniz
lütfen beğen butonuna basmayı unutmayınız. Şimdi ev sahibimizle görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda Kadir hocamızla birlikte ev turumuzu tamamladık ve kendisine bu süreçte Emirhan Prefabrik ile ilgili görüşlerini soracağız. Bunun yanında aynı zamanda prefabrik ev yaptırırken insanların neye dikkat etmesi gerektiğini, bu konuda edindiği tecrübelerini de kendisinden rica edeceğiz arkadaşlar. Prefabrik sektörü başlı başına sıkıntılı bir sektör. Bu camiada canı yanan çok insan var. Parasını verip evini yaptıramayan, parasını verip istediği gibi ev yaptıramayan çok fazla insan var. Bu da bizi çok fazla araştırmaya sevk etti. Çünkü elimizde sınırlı bir paramız var. Bu parayı kaybetmeden en iyi şekilde sonuç almayı istedik. Bu yüzden eşimle birlikte ciddi bir araştırma içine girdik. Ev türlerini öğrendik. Evde kullanılan malzemeleri öğrendik. İşçilik hatalarını öğrendik. Epey bir araştırma yaptıktan sonra önce biz güvenilir bir firma aradık. Bu konuda Emirhan Prefabrik'in gerçekten güvenilir bir firma olduğunu gördük. Kendisiyle ön görüşmeler yaptık. O görüşmede detayları konuştuk. Evimizin şekline, planlarına karar verdik. Kullanılacak malzemelere karar verdik. Gerçekten başından sonuna ben de bu ev yapma sürecinin içindeydim. Kullanılan bütün malzemelerin tamamının belli standartlarda olduğunu gözümle gördüm. Evimiz bittikten sonra bu sene biliyorsunuz İzmir çok ciddi bir kış atlattı. Ciddi miktarda rüzgar, fırtına oldu. Çok güçlü yağmurlara maruz kaldı. Bir anlamda da evimizi test etmiş olduk. Evimizde küçük bir kuzine sobamız var. Isıtır mı, ısıtmaz mı diye gerçekten çok ciddi kaygılarımız vardı. Çünkü prefabrik ev dendiği zaman insanlar kışın çok soğuk olur, yazın çok sıcak olur diyorlar. Eşimin de bu konuda ciddi kaygıları vardı. Hatta sobamızın da borusu böyle çok kısa bir mesafeden çıkıyor. Bu da bize çok dezavantaj gibi geldi ama doğalgaza insanların verdiği paranın belki standart bir eve göre yarısı kadar bir parayla, değil mi? Şu anda otururken gerçekten oldukça sıcak. Evimizin içi de hep 27 derecelerdeydi. Evet, yani en azından 25 derecenin altına pek düşmüyor. Yani şunu gördük. Evimizde çok fazla pencere olmasına rağmen herhangi bir ısınma problemimiz olmadı. İzolasyonumuz çok iyi. Evimize gireli yaklaşık 4 ay oldu. 4 ay oldu. 4 aydır biz gerçekten çok küçük, minik, ufak tefek düzeltmeler dışında ciddi hiçbir problemle karşılaşmadık. Evimiz kutu profilden yapıldı. Yani temel iskeleti kutu profil. Profillerin arası taş yünü, dışı betopan. Onun üstünde 4-5 santimlik yine bir kaplama ve izolasyon malzemesi var. İçte mavi alçıpan kullanıldı. Boyaların hepsi markalı. Biz Emirhan Prefabrik'e çalışanlarına gönülden teşekkür ediyoruz. 4 ay içinde sanıyorum eşim de katılacaktır düşüncelerime. Evet. Siz ne diyorsunuz Zeynep Hanım? Siz kullandınız bu evi, siz yaşadınız 4 ay boyunca. 4 aydır ben de bu evin hanımı olarak 4 aydır yaşıyorum. Hiçbir eşimin anlattığı sıkıntıları birlikte yaşadık ama evimizde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Onun dışında ısınma problemimiz hiçbir zaman olmadı. Şu anda da çok güzel ısınıyoruz. Özellikle çevremizdekiler işte çok soğuk bir kış geçirdiniz, kışı nasıl geçirdiniz diye sorduklarında hiçbir sıkıntı yaşamadığımızı onlara da söyledik. Kendileri de geldiler, gördüler. Ben de Emirhan Prefabrik'e bize böyle güzel, sevimli, sıcak bir yuva yaptığı için teşekkürlerimi iletiyorum. Peki başka aktarmak istediğiniz aksilikler veya işte bunu sakın yapmayın, bunu yaparsanız sonucu bu olur. Ben de işte burada bir sürü bu şekilde ev var. Bu şekilde bir aksilikle karşılaşanlar, yani insanlara uyarmak istediğiniz hususlar nedir? Bu tür ev yaptıracak insanların anlıyorum belli bir bütçesi var. Doğal olarak da o bütçeyle evlerini mümkün olduğu kadar ucuza mal etmek istiyorlar. Bunun bir maliyeti var. Karşınızdaki adam da bu işi yaparken doğal olarak ayakta kalabilmek için para kazanmak zorunda.
Bir evi yaptırırken sadece maliyet temelli düşündüğünüz zaman mutlaka karşı taraf bu maliyeti düşürebilmek için malzemeden, işçilikten, bir yerlerden kısacaktır. Ben şöyle düşünüyorum. Bir evi bir kez yaptırırsınız. Yaptırırken iyi bir firma bulmak lazım. İyi malzemelerle yaptırmak lazım. Planlı projesini iyi yapmak lazım. Pişmanlık yaşamamak için. Bir de tabii sizin ev yaptıracağınız insanlarda ekip ruhunun olması lazım. Oturup birlikte belli konuları konuşabilmeniz, tartışabilmeniz, en doğruya ulaşabilmeniz lazım. Biz bu konuda gerçekten şanslıydık. Bunun dışında söyleyeceğim pek bir şey sanmıyorum. Peki hocam, bu evlerde biliyorsunuz bazıları yüksek yapılıyor, bazıları sıfır zeminde yapılıyor, kimisi 2 katlı dubleks şeklinde yapılıyor. Özellikle ben incelediğim evlerde alt tarafında depo olan evleri çok beğeniyorum ve kullanışlı buluyorum. Bu evlerde de bu kullanım sürecinde evin içerisinde çok fazla zerzevatın olmadığı, döküntünün olmadığını bizzat müşahede ediyorum. Siz peki bunları araştırıp mı karar verdiniz? Depolu bir ev bulmanızda bu tercih sizi etkiledi mi, bu etkenler sizi? Yoksa Emirhan Prefabrik yönlendirdi, bak bu daha iyi olur, bu daha iyi olur şeklinde mi yaptınız? İnsanlara dubleks evi mi tavsiye edersiniz? Tek katlı evi mi? Altta işte su basmanı nasıl olsun? Yani depolu olanı mı tercih edersiniz? Bunu nasıl yorumlarsınız? Neyi tavsiye edersiniz? Tabii olay yine bütçe olayında düğümleniyor. Ama tek kat bir ev yaptıracaksanız, özellikle evinizde küçük bir ev olacaksa, bahçeli bir evde, böyle bahçe içinde bir yaşamda mutlaka aletiniz, edevatınız, bir yığın fazlalığınız var. Bunları küçük bir evde depolamanız mümkün değil. Biz özellikle karavancıyız. Bizim çok fazla kamp malzememiz var. Bir yığın ekipmanımız var. Bunları bir odanın alması mümkün değil. Biz bu sorunları işte baştan konuştuğumuz zaman bize şunu önerdi. Zaten dedi arsanızda bir kot var. O kotu kullanırız. Aşağıya 2 metrelik size bir depo yaparız. İstediğiniz gibi kullanırsınız. Hatta bir de bizim çatının içine 20 metrekare bir depolama alanı yaptı bizim için. Sıradan prefabrik evlerde çatı yüksekliği yaklaşık 60 santim civarında. Bu da ne demektir? Sizin sürekli sıcağa ya da soğuğa maruz kalmanız demektir. Bize yaptığı evin çatısı 1.80 yüksekliğinde, yani uzun boylu bir insanın rahatlıkla dolaşabileceği bir yapıda. Bir yandan depolama yapıyorsunuz o alanda, bir yandan da sıcak ve soğuktan eviniz korunuyor. Bu yönüyle de evimiz gerçekten kullanışlı oldu. Bu ev topu 70 metrekare bir ev. Ama depolama 12 metrekare verandamız var. Alt katta depolama alanı olduğu için, üst katta depolama alanı olduğu için bu ev bize sanki olduğundan çok daha büyükmüş hissi veriyor. Bu da bizim için gerçekten bir rahatlık, bir ferahlık. Peki hocam, kabul ettiğiniz için ve çekimdeki nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok naziksiniz. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten eşinizle birlikte sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Çok teşekkür İnşallah ederim. burada uzun ömürler ve sağlıklı bir şekilde uzun ömürler yaşamanızı diliyorum. Ailenizle birlikte, çocuklarınızla birlikte ve bence şişman ama sizce puti olan arkadaşla birlikte uzun ömürler diliyorum inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben de yeni prefabrik ev yaptıracak insanlara evlerinde mutluluklar diliyorum. Evet, hayallerimiz. Bizim için bu çok özel bir yaşam oldu. İnşallah onlar için de farklı ve özel olur. Teşekkür ediyorum.